Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda nefis kabak köftesi tarifi paylaşıyoruz. Büyük küçük herkesin severek tükettiği, özellikle çocukların bile severek yediği harika bir tarif. Hem yapımı oldukça kolay hem çok ekonomik, bir o kadar da lezzetli bir tarif. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi tarife geçiyorum. Aysel Sultanım hazırlıyor, ben seslendiriyorum. 3 adet kabak, yarım bağ taze soğan ve bir tutam dereotunu gümüş gibi yıkadı, parlattı annem. Kabağı rendelemeye başladı. O sırada ezan okunuyordu. Ben de çekmek istedim gurbetteki takipçilerimiz için. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Kabağı rendeledi. Şimdi dereotu ve taze soğanı doğruyor. Annemi izlemesi terapi gibi geliyor bana. Gerçekten mutfakta zaman geçirmesini çok seviyor. Stresini bu şekilde atıyor ve yemek pişirmesine bayılıyor. Çünkü içerisine sevgisini de katıyor. Bizler de çok seviyoruz. Annemin ellerine sağlık, bütün annelerin ellerine sağlık. Hakları ödenmez gerçekten. Şimdi rendelediği kabağı sıkıyor suyunu. Aysel Sultanım köfte yaparken mutlaka suyunu sıkmamız gerektiğini söylüyor. Suyunu sıktıktan sonra yeşilliklerle buluşturacağız inşallah. Şimdi yazın kabak, biber bunlar çok pişiyor. O yüzden sizlerle tariflerimizi paylaşmak istedik. Hem ekonomik bir köfte hem de çok lezzetli. Az sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz. Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kabak şimdi çok gibi gözüküyor ama tuzunu ekledikten sonra azalacak. Yani az bir köfte çıkacak aslında. Ispanak gibi aynı. Zahmetli oluyor ama az bir malzeme yemek çıkıyor ortaya. Eğer suyunu sıkmazsak içerisindeki su hem yağı görünce çatlayacak. Yani köftelerimiz böyle bütün bir şekilde değil de çatlak çatlak olacak ve de dağılacak. O yüzden suyunu mutlaka sıkmamız gerekiyor. Bu önemli püf noktalarını sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Tarifimizi denerseniz yorumlara yazarsanız bizler de seviniriz. Arada bir evimizden mutfağımızdan da kareler koydum. Videonun sonunda balkonumuzdaki çiçeklerimizi de çektim. Bir çay kaşığı karabiber ekledi annem. Şimdi bir çay kaşığı tuz ekliyor. Üzerine 3 yemek kaşığı un ekleyeceğiz. Unumuzu önceden elemiştik, hazırladık. Sizin vaktinizi almamak için o aşamaları göstermedik ama mutlaka eliyor annem. Bütün yemeklere, hamur işlerine. Üzerine 2 yumurta kıracak. Bir de sevgisini katıyor içine. Bereketli olsun inşallah. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Videoyu beğenin, elleriniz para görsün inşallah. Allah sizi incitmesin. Sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin inşallah. Gerçekten sağlıktan önemlisi yok şu hayatta. Aysel Sultan'ın biraz daha iyi çok şükür. Ama insan hasta olunca tadı kaçıyor ve toparlanması biraz uzun sürüyor. Şimdi tavamızın içerisine sıvı yağ döktü annem. Teyzem köfteyi yoğuracak. Bir yemek kaşığı tavada kızdırdığı yağın içine bırakacak. Bu arada bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Aysel Sultanım aslında benim teyzem. Benim annem rahmetli oldu. Beni annem Aysel Sultan'ın büyüttü. Ben onu anne olarak biliyorum. Okuttu, bu yaşa getirdi. Yemedi, yedirdi, içmedi, içirdi derler ya. Söz tam olarak Aysel Sultanım için söylenmiş. İşte böyle ağladıysam ağladı, güldüysem güldü. Rabbim ona uzun ömürler versin, bana bağışlasın inşallah. Tüm anneleri çocuklarına bağışlasın. Keşke sevdiklerimizi kaybetmesek. Ben her zaman Aysel Sultanıma diyorum ki hiç ölme inşallah, yaşa. Veya böyle çok yaşlanırsan, küçülürsen ben seni omzuma alayım, hep yanımda ol. Böyle bir soru soracağım da sana sorayım. Bir şey danışacağım da sana danışayım. Fikir alacağım da seninle sohbet edeyim. Seni göreyim diyorum ama tabii ki de bu mümkün değil. Hayatta bazı acılar da var ama acı insanı büyütüyor, olgunlaştırıyor. Bu arada şortlara şiveli konuşuyorum. Benim şiveli konuşmam normal hayatta da böyleyim, yani kimseye dalga geçerek şey yapmıyorum. Sadece seviyorum öyle konuşmayı.
Aysel Sultanıma da anacığım diyorum. Normalde burada da o şekilde konuşmak isterim ama Türkçe olarak algılamadığı için normal konuşuyorum. Yoksa genelde şiveli konuşuyorum çünkü çok seviyorum. İnşallah sizler de seviyorsunuzdur. Sevmeyenler olursa da onlar da sağ olsunlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Zamanınızı ayırıp bizleri izliyorsunuz. Haklarınızı helal edin, göz hakkınızı. Şimdi annem birer yemek kaşığı kabak köftesini alıp, yani harçtan alıp kızgın yağın içerisine bırakıyor. Tek tek kızartacak. Bakın, sulu olsaydı köftelerimiz dağılabilirdi. Un ve o suyunu sıktığımız için onlar tutuyor, yani köfteyi hiç dağılmadan pişiyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmez menüsü. Yanına bir yoğurt, ekmekle harika oluyor. Biz çok seviyoruz. Şöyle mutfağımızda göstermek istedim. Video sıkıcı olmaması adına, kesinlikle gösteriş değil, sadece daha çok mutfak düzeninizi gösterin diyenler oluyor. O yüzden paylaşıyoruz. Videonun sonunda da balkonumuza çıkmışken su vermek için çıkmıştım. Çiçeklerimize bir çekeyim dedim sizler için. Çiçeklerimizi de çok seviyorsunuz. Çiçeklerimizin ismini de söyleyeceğim sizlere videomuzun sonunda. Şimdi tarifimizi ilk önce bir tamamlayalım. Aysel Sultanım şöyle spatula yardımıyla yağını süzdürerekten, delikli bir spatula ile yağını süzdürüyor. Bu spatula dolma spatulasıydı. Gerçekten suyunu ve yağını alıyor, aşağıya bırakıyor. Şimdi annem çiçek gibi kabak köftelerini tabağa çizdi. Dizdi daha doğrusu. Ortasına da bir yoğurt koydu. Yoğurtla enfes alıyor. Bizlere afiyet, sizlere fikir olsun inşallah. Tarifimizi umarım beğenmişsinizdir. Denerseniz çok mutlu oluruz. Yani kabak köftesi lezzetli oluyor diğer köfteye nazaran. Ben bir de et yemeklerini o kadar çok sevmiyorum. Sebzeyi daha çok seviyorum. O yüzden annem genellikle sebze yemekleri pişiriyor ben sevdiğim için. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomuz bitti zannediyorsanız bitmedi. Annem kabak köftesi tarifi hazırladı. Şimdi bir de balkonumuza çıkmışken çiçeklerimizi göstermek istiyorum. Arada bir çıkıp balkona çiçeklerimizi izliyoruz. Bu dikenler tacı bize geldiğinde çok küçüktü. Bu padişah kılıcımız çok uzadı. Bayağı bir kökleri oldu, yavruları oldu. Saksıyı kıracak diye korkuyoruz. Kaktüsümüz, para çiçeğimiz. Bu para çiçeği geldiğinde 2 dalda annem bunu çoğalttı gitti sevgisiyle. Bu da padişah kılıcının küçüğü. Bu kaktüse, yılan çiçeğine ben kornişon diyorum. Aslında yılan çiçeği. Ben ona çok su vermiştim. Öldü ama tekrardan yeşillendi çok şükür. Bir de beyaz dikenler tacı çiçeğimiz var. O küçük. Şimdi nanelerimizi göstermek istedim. Bu sene nanemiz olmadı. Çok paylaşmıştım. Bayağı uzundu nanelerimiz, bir sürüydü. Ama böyle oldular. Nedenini anlamadım. Çok zannedersem sıcak